Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Nisan Cuma. Orta Doğu'da bugün iki ayrı cephede çok kritik kırılmalar yaşanıyor. Bir yanda Suriye'de Kobani hattında anlaşma bozuldu mu dedirten o sıcak saatler, diğer yanda Trump'ın az önce servis ettiği ve İran'ın belini büken o köprü operasyonu. Bugün özellikle videomuza başlığımızdaki o can alıcı konuyla Kobani'de patlak veren atama kriziyle başlayacağız. Ama videonun sonunda Trump'ın İran'ı bitirdik dediği o görüntülere de mutlaka bakacağız. Ben burada videolarımda sıkça dile getirmeye ve dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Trump evet geçtiğimiz günlerde ya da belki de dün bile benzer açıklamalar yaptı ve dedi ki İran'dan çekileceğiz. İşte şu zamanda çekileceğiz, bu zamanda çekileceğiz deyip bu açıklamaları yapıyordu. Ama Trump'ın sağının solunun belli olmayacağını her fırsatta burada bizi izleyenler söylediğimi bilirler. Şimdi diğer bir yandan Suriye'de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Entegrasyon meselesi konuşulurken 29 Ocak'ta bir anlaşma yapılmıştı ve bu anlaşmaya uyulmadığı ifade edildi. Biliyorsunuz 29 Ocak'ta Şam yönetimi ile DSG arasında bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın en temel maddesi Kürt bölgelerinde yöneticilerin dışarıdan değil bizzat halkın içinden seçilmesiydi. Ancak bugün gelen haberler Suriye'nin kuzeyini karıştıracak cinsten oldu. Şam yönetimi Kobani'ye bağlı Çelebiye kasabasına kendi belirlediği bir belediye başkanını kayyum gibi atadı. Halk bu duruma tepki göstermek için sokağa döküldü ama karşısında özellikle Şam'ın silahlı gruplarını buldu. Gelen bilgilere göre belediye binası önünde toplanan halkın üzerine ateş açıldığı iddia ediliyor ve gazetecilerin görüntü alması yasaklandı. Kasaba resmen abluka altına alındı denildi. Bu olay aylardır süren o barış ve entegrasyon havasını bir anda aslında dağıtmış oldu. Şam'ın bu dayatması anlaşmanın aslında sadece kağıt üzerinde mi kaldığı sorusunu tabii akıllara getirdi ve tabii ki sordurttu. Şimdi özellikle gelen bilgiler, işte yapılan haberler var. Çok fazla yanlış haberler de var ama elimden geldiğince sizlere net kaynaklardan aktarmak istiyorum. Yine İlke TV'nin aktardığına göre Kobani'deki bu saldırı ve atama kararı sonrası bölge yönetiminden de cevabın gecikmediği yönünde. Kobani Özerk Yönetimi binası önünde yapılan açıklamada bu uygulama entegrasyon sürecine vurulmuş bir darbedir denildi. Açıklamada özellikle şu vurgu yapılmış: Haseke gibi yerlerde halkın iradesi tanınırken neden Kobani'de dışarıdan atama yapılıyor? Yönetim Şam'ın bu hamlesini kabul etmeyeceklerini ve halkın iradesini yok sayan hiçbir karara boyun eğmeyeceklerini net bir dille ifade etti. Eğer Şam geri adım atmazsa Suriye'nin kuzeyinde yeni bir iç çatışma dalgası her an yaşanabilir ifadeleri kullanıldı. Özellikle yapılan haberde bu durumun büyümemesi gerektiği ve direkt olarak aslında anlaşma nasılsa bu anlaşmaya uyulması gerektiği de vurgulandı. Yani her şey orada iyi gidiyorken, bu entegrasyon süreciyle alakalı söylüyorum. Her şey orada iyi gidiyorken, hatta eski SDG komutanlarından, şimdilerde işte Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olan Sipan Hemon'un açıklamaları varken, SDG'nin artık var olmayacağını söylüyorken, bu entegrasyon meselesiyle alakalı artık iyi ilerliyorken denilene göre, haberlere göre söylüyorum bunu. Neden böyle bir adım atasınız ya da neden böyle bir durum yaşansın? Orası da apayrı bir konu. Çünkü yeni bir kriz yaratmaya bence bölgenin hiçbir şekilde tahammülü yok. Yani bunu sadece Suriye için de söylemiyorum. Bugün İran'da yaşanan krizi görüyoruz. İşte şimdi sizlere aktaracağım. Özellikle Trump'ın çok net ifadeleri ve net açıklamaları var ve bu savaşın büyüyebileceğini bizlere gösteren açıklamalar yaptı Trump. Yapmış olduğu açıklamalarda. Bakın ne diyor? Gelelim aslında videonun en önemli haberlerinden birine. Dünya gündemini salladı bu açıklama. Donald Trump az önce kendi hesabından bir video
paylaşıyor ve görüntülerde İran'ın en stratejik ulaşım hatlarından biri olan Kereç'teki B1 köprüsünün yerle bir edilme anı var. O görüntüyü sizlere aktarayım. Zaten ekranda da köprüyü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı Orta Doğu'nun en büyük köprülerinden biri bu arada bu köprü. Ve Trump'ın mesajı bu konuda çok net. İran'ın en büyük köprüsü artık yok. Daha fazlası da yolda. Her şeyinizi kaybetmeden masaya oturun diye İran'a seslendi. ABD ve İsrail bu köprüyü iki dalga halinde vurdu. İlk vuruşta köprü ağır bir hasar aldı deniliyor. Yardım ekipleri enkaz altındakileri çıkarmaya çalışırken gelen ikinci vuruşta ise köprüyü tamamen haritadan sildi deniliyor. Şu an İran'ın kuzey bölgelerinde elektrikler tamamen kesilmiş durumda. Ulaşım ise durma noktasına gelmiş. Trump resmen İran'ın iç hatlarını, lojistiğini ve günlük yaşamını felç etmeye başladı. 6 Nisan'a doğru giderken Trump'ın bu köprü yakma hamlesi artık şakamız bitti demenin aslında askeri yolu da diyebiliriz sizlere. 6 Nisan'a vurgu yaptım. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki Trump İran'a 10 günlük bir süre vermişti ve 6 Nisan'da bu süre sona eriyor ve bu sürenin sonunda da olacaklarla ilgili İran'ın altyapısını, enerji hatlarını net olarak hedef alırız tehdidinde bulunmuştu. Bu muhtemelen bu saldırıda aslında İran'a bak işte vurabiliyoruz, vuruyoruz. Eğer 6 Nisan'a kadar dediklerimiz olmazsa 6 Nisan'dan sonra da bütün ülkeyi kapsayan enerji tesislerini, altyapı tesislerini hepsini vururuz tehdididir. Özellikle bunu dile getirmek gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Şimdi hal böyleyken Orta Doğu'da durum bu hale kadar bürünmüşken Suriye'de yaşanacak olan herhangi bir kırılma ya da bir kriz bölgeyi tamamen felakete götürecek. Yani tahmin edebiliyor musunuz? Bugün Lübnan'da aynı şekilde savaşlar devam ediyor ve İsrail kısmen de olsa Lübnan'a bir kara harekatı başlatmış durumda ve orada da tıpkı Suriye'de olduğu gibi Dürzi bölgelerine girdiği gibi bir tampon bölge istiyor İsrail ve Suriye'de de benzer bir durum var. Şu an İran'da da benzer bir durum var ve tekrardan Suriye'nin kuzeyinde bir karışıklık olursa bölgenin vay haline diyelim. Tabii bölgede yaşayan insanlara da ne diyelim yani Allah kolaylık versin. Yani Allah bizlere sabır versin. Başka ne diyebiliriz? Şimdi 3 Nisan özellikle 3 Nisan'ın gelişmeleri bu şekildeydi, günün gelişmeleri. Kobani'de sözünde durmayan bir Şam yönetimi var ve sokağa dökülen bir halk var. Böyle ifade ediliyor ve haberler bu yönde. Diğer yanda ise taş devri tehdidini köprüleri yıkarak uygulamaya koyan bir Trump var. Peki sizce Suriye yönetiminin Kobani'deki bu sert çıkışı Trump'ın bölgeye yönelik baskısını fırsat bilerek Kürt bölgelerini tamamen ele geçirme planı olabilir mi? Lütfen bu soruya yanıt verin ve yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizler de henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.